inverterimiz olacak akümüzün hemen yanında. İnverterimizi yerleştirelim. Evet, şebekeden besleyeceğim. Trafonun girişlerini yapacağım arkadaşlar. Yine artımızı artı, eksimizi eksi klemensimize gireceğiz. Ve eksi klemensimiz. Bu sistem bizim işimizi her halükarda görür arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde güneş jeneratörü yapacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda güneşteki patlama yüzünden birçok ülke enerji konusunda uyarılarda bulundu. Kişisel kesintisiz güç kaynaklarının edinilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Bağda, bahçede, kampta zaten bu tarz jeneratörlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bugünkü projemde ben bu jeneratörün nasıl yapılacağını, gerekli ekipmanların neler olduğunu ilk önce size tanıtacağım. Daha sonra bağlantıları yaparak kendi güneş jeneratörümüzü nasıl oluştururuz bunları göreceğiz. Hemen isterseniz ürünlerimizi tanıyalım ve daha sonra bağlantıya geçelim. Evet, adından da bahsedildiği gibi güneş jeneratörü öncelikle bir adet solar panelimiz olması gerekiyor. 65 watt gücünde monokristal tavsiye ederim. Monokristal güneş paneli. İkinci olarak jel akü tavsiyesinde bulunacağım. Jel olmasına dikkat edin. Ben 12 volt 24 amperlik bir jel akü kullanacağım. Jel akü kapasitesini 2'ye çıkarırsanız daha fazla uzun süreli bir jeneratörünüz olmuş olur arkadaşlar. Yani kullanım süreniz uzar. Hemen burada tercihen ben 1000 watt olarak kullandım. Minimum 500 wattlık inverter kullanabilirsiniz. Yine 10 amperlik bir solar şarj cihazı. Bir adet 220 ve USB girişi olsun istediğim için USB bir portlu priz takacağım. Daha sonra ben sistemi aynı zamanda akşamları evimde şebekeden şarj edeceğim için şu şekilde 40 watt 14 volt 40 wattlık bir transformatörden yararlanacağım. Diğer bir malzemem ise köprülenmiş diyot arkadaşlar. Bu diyot ise alternatif akımı DC akıma dönüştürecek. Son olarak biraz kablo bize gerekli. Bundan sonraki aşama ise tamamen montaj ve bilgi gerektiriyor. Şimdi beni dikkatli izlerseniz nasıl yapılacağını tek tek sizlere anlatacağım. Evet, öncelikle solar panelin bağlantısının nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu etikette solar panelin teknik bilgileri yer almakta. 65 watt gücünde 20.74 volt gerilime sahip bir panel. Ortalama 12 voltta 5 amper ve üzeri bize enerji sağlayacak. Hemen kapağın altında artı ve eksi portum belirtilmiş. Burada ise tek yönlü bir diyot bulunmakta. Yani enerji bu tarafa geçebilir, bu tarafa geçemez. Zaten standart panellerde bunu görmekteyiz. Hemen bağlantısını yapalım. Evet, solar panelin bağlantı kutusunda gördüğünüz gibi eksi klemensimiz ve artı klemensimiz. Ben eksimi siyah kablo, artımı ise mavi kabloyla çıkacağım. Dış tasarım size ait olsun arkadaşlar. Özgün çalışın. Ben şu şekilde panelimi hazırlamış olduğum bu kafesin içerisine yerleştireceğim. Buna göre ayarladım ben. Ona göre de elektronik ekipmanı
düzenleyeceğiz birazdan. Evet, kasayı alüminyumdan yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çünkü alüminyum daha hafif olacaktır. Evet, akümüz 12 volt 24 amper jel akü kullanmıştık. Akümüzü şu şekilde konumlandıralım. İnvertörümüz olacak akümüzün hemen yanında. İnvertörümüzü yerleştirelim. Solar şarjımız ve burada ise şebekeden şarj edebileceğiz sistemi. Ve buradaki transformatörümüzü de müsait bir yere yerleştirelim. Yerleşimi istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Özgün çalışın. Ses yapmasın, titreşim yapmasın. Şöyle bantlarla sabitleyelim invertörümüzü yere öncelikle. Çünkü açma kapama düğmesi de var bunun. Evet. Hatta şu kısma da koyabiliriz. Evet, şebekeden besleyeceğim trafonun girişlerini yapacağım arkadaşlar. Şu benim 15 volt çıkışım. Hemen 220 girişimizi de yapalım. Şu iki nokta benim 220 girişim. Eğer siz şebekeden beslemek istemiyorsanız bu ayrıntıyla uğraşmak zorunda değilsiniz. Evet, burada köprü diyotumuz var. Gördüğünüz gibi köprü diyotun üzerinde artı, artının hemen karşısındaki eksidir arkadaşlar. Yani AC ise şunlar AC artı ve eksi. Bunu unutmayın. Bakın sadece artı yazıyordur. Artının çaprazındaki eksi, şu iki uç ise alternatif akım girişlerimiz bizim. Ben şu şekilde hemen tabii ters duracağı için trafom şöyle çevirmek zorundayım. Çünkü buralardan montaj yapacağım yere. Şunu da yapıştıralım hemen buraya. Trafomun alternatif akım çıkışı. Bildiğiniz gibi alternatif akımda artı eksi fark etmiyor. Biz elektrikli aletlere verdiğimiz zaman, yani trafonun çıkışını diyodumun herhangi bir alternatif akım girişine, diğer çıkışını ise az önce size belirttiğim uca şu şekilde lehimliyorum. Yani bunların yeri değişse bile çok önemi yok. Ama doğru akımda önemli arkadaşlar. Birazdan anlatacağım. Evet. Artık diyotumuzda artı ve eksi oluştu. Artıya ben kahverengimi, eksiye ise mavi kablomu lehimleyeceğim. Evet, ben bu aşamada şu şekilde 16 volt 2200 mikrofaradlık bir adet kapasitörümü eksimi eksiye, artı ucumu ise buradaki diyodumda artı kısma bağlayacağım. Bildiğiniz gibi bu kapasitörler dalgalanmayı önleyen, elektrik depolayan aygıtlar arkadaşlar. Evet, artık trafomuz hazır. 220 vereceğiz. Buradan ise DC 16-15 volt civarında gerilim alacağız. Test edelim arkadaşlar trafomuzu. 14-15 volt civarında gerilim almam gerekiyor.
Evet, gördüğünüz gibi 14-36 gerilim aldık. DC gerilim aldık. Yani bizim akümüze de baktığımızda ortalama şarjımızın 14.40 civarı, 15 civarında bir şarjla şarj edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda zaten benim solar şarj regülatörüm denetimi sağlayacak. Biz bunu DC akımı buradaki solar panel kısmından gireceğiz. Hem solar panel hem de buradaki trafo bizim akümüzü şarj edecek arkadaşlar. Trafomuzu da yine uygun bir yere montaj yapacağız. 220'leri silikonlayın. Çünkü burası tehlikeli arkadaşlar. Elektriğe çarpılmanızı istemiyorum. Evet, tüm bağlantılarımızı silikonladık. Evet, akümüzü sabitlemek için şu şekilde fermuardan yararlandım arkadaşlar. Akümüzü şu şekilde sabitleyeceğiz. Artık ana bağlantılara geçebiliriz. Ben gerekli kabloları hazırladım. Artı için mavi kablolarımı kullanacağım. Eksi için siyah kullanacağım. Aküden gelen kablolarımız buradaki şarj regülatörüne girecek. Yani şarj regülatörümüz akümüzü şarj edecek. Solar panelden ve buradaki şebekeden almış olduğu doğru akımı aküye gönderecek. Akünün aşırı şarj ve aşırı deşarj olmasını buradaki şarj regülatörü kontrol edecek arkadaşlar. Akü bağlantımız tamam. Uçları kısa devre yaptırmayalım. İkinci olarak inverter bağlantımız var. Yine inverterimiz burada gördüğünüz gibi. Sırayla gidiyorum. Inverter'ımın yine siyah renkli portuna eksi, kırmızı portuna ise artı gireceğim. Inverter'ı bağlarken dikkat edin. Ters bağlarsanız inverter'ınız artık kullanılmaz hale gelir. Telafisi yok. İçerisinde sigortası vardır ama bazı inverter'larda koruma olmayabiliyor. Dikkat edin. Bakın inverter'ıma yine eksiden siyah kablomu çıktım. Artımdan ise mavi kablomu. Biz artı için kırmızı, eksi için siyah kullanırız. Genelde benim kırmızı kablom olmadığı için böyle yaptık. Evet, şunlar inverterlarımız, akümüz ve güneş panelimiz. Evet, bizim kontrol merkezimiz buradaki şarj regülatörü. Öncelikle solar panelden gelen artı ve eksimizi buradaki şarj regülatöründe zaten görsel olarak anlatılmış artımızı ve eksimizi gerekli klemenslere gireceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci aşamada akümden yani pilimizden gelen kabloları yine gerekli bölüme gireceğiz. Eksimizi ve artımızı kısa devre yaptırdım gördüğünüz gibi. Ve eksi klemensimiz. Hemen buradaki ışıklardan bahsedelim size. Akünün doluluk oranını gösteriyor. Akümüz full, akü yarı dolu. Buradaki ışık enerji üretimi, yani güneşten enerji geldiği zaman yanacak. Buradaki ışığımız ise arıza ışığımız arkadaşlar. Bu butona bastığım anda ise
bu solar şarj regülatörü buradaki inverterimize güç sağlayacaktır. Sıra geldi inverterimizi bağlamaya. Yine artımızı artı, eksimizi eksi klemensimize gireceğiz. Evet. Şu anda şebekeden şarj işlemi olmadan, yani solar panel, inverter, akü, şarj kontrolün bağlantısı tamamlandı. İnverterimiz çalıştı. Artık prizimizin montajını yapacağız. Şu kısma prizi takacağım. Artık solar kısmın bağlantıları tamamlandı. Şöyle kapatalım. Bu kısım benim şebekeden gelen artım ve eksim. Ben bunları da yine solar panelimin olduğu kısma girersem ne olur? Şebekeden, solardan enerji gelir gibi biz şarj regülatörümüzü besleyebiliriz. Eksimi girdim. Artımızı da girdik. Evet, ben sistemi şebekeden şu şekilde besleyeceğim. Evet, 220'mi girdim. Evet, 220'mi şöyle girdim. Bakın buradaki ışığım yandı arkadaşlar. Yani güneşten güç alır gibi artık biz şebekeden güç alıyoruz. Akümüz şarj oluyor demektir. Aynı zamanda ben buraya 1, 2, 3, 4, 5 adet led koydum arkadaşlar. Basit bir devre bu. Bu devreden de akünün şarj durumunu görebilirsiniz. Yine kablomu buradaki akümün artı ve eksi kutuplarına bağladığım anda akümüzün şarj durumu ortaya çıkacaktır. Şöyle bağlayalım. Gördüğünüz gibi buradaki ışıklarım yandı. Akümüzün seviyesi düştükçe ışıklarımız da geriye doğru sönecektir. Bu kısım ve bu alternatif akım kısmı tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmış. Yani herkes bunu yapmak zorunda değil. Zaten akü şarj cihazlarında, solar şarj cihazlarında dijital olanlar var. Dijital olanları alırsanız bu led seviye göstergesine gerek kalmayacaktır. Evet, son olarak inverterımızın 220 çıkışını hazırlıyorum. Hem 220 hem de telefon şarjı. Artık proje A'dan Z'ye detaylı bir şekilde anlatıldı size. Eli tornavida tutan herkes bunu kolaylıkla yapabilir. Evet arkadaşlar, sistem şu anda çalışıyor. Bakın şu şekilde. Her şey gayet saydam. Üçlüyü oradaki jeneratörümüze bağladım. Televizyonumdan gelen kablo, TV kablom bağladım. Aynı zamanda PC'm. Bakın, PC'min şarj kablosu. Bağladım. Evet, bilgisayar ekranını televizyonuma verdim. Şu anda pilimiz %13'te. Pilin şarj olduğunda göreceğiz muhtemelen zaten birazdan buradan. İkinci olarak burada tabletim var. Aynı zamanda ne kadar yük yükleyebileceğimizi göreceğiz. Bu televizyon 80 ekran bir televizyon arkadaşlar. Hemen tabletimi şarja takayım. Evet. Evet, göründüğü gibi tabletimiz açılıyor.
Tablet açılıyor. Şimdi bir adet televizyon, bir adet tablet, bir adet PC ve burada ise 1, 2, 3 adet 10 watt led ampulüm. Burada ise 50 watt led projektörüm var. İlk önce 50 watt led projektörümü çalıştıracağım. Her taraf kablo oldu. Evet, 50 watt led projektörümüzü. Evet, 50 watt led projektörümü takarken sistem çöktü. Evet arkadaşlar, şu anda bakın televizyonum çalışıyor. Tabletimiz şarj oluyor. Şu anda PC'miz, fişini çektim sanırım. Bakalım şu şekilde. Evet, PC'miz şarj olmuyor. Çünkü PC'yi takınca sistem çöküyordu. 3 adet led lambamız yanıyor. Led lambaları çekelim. PC'mizi takalım. Şu anda test yapıyoruz sadece. Tekrar bakıyorum PC'me. Evet, PC'm şu anda dolmaya başladı. %14 PC elektriğe takılı dolu. Bir adet televizyon, bir adet PC, bir adet tablet çalışıyor. Bilgisayarı kapattığımız anda çektim fişini. 50 watt led projektörüm, pardon, 3 tane led ampulüm, bir adet televizyonum, bir adet tabletim şarj oluyor. Bakalım led projektörümüzü kaldıracak mı? Evet, led projektörümüzü kaldırıyor. Yani bu ne demek? Bu sistem bizim işimizi her halükarda görür arkadaşlar. Bu sistem zor durumda bizim işimizi her halükarda görür. Arkadaşlar, aynı zamanda buradaki port üzerinden telefonunuzu ve tabletinizi şarj edebilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde solar jeneratörün nasıl yapılacağını, malzeme listesini ve bağlantıları sizlere anlatmaya çalıştık. Benzer projeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.